Merhaba sayın seyirciler. Bugün halk ne diyor öğrenmek için Kağıthane'ye geldik. Kağıthane'de röportaja başlayacağız. Çok da fazla uzatmadan videoya geçelim. Buyurun. Merhaba abi. Belediye seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyoruz? La abi ben DEM Partiliyim. Hani Başak Demirtaş aday olursa ona veririz. Selahattin Demirtaş hangisini gösterirse ona veririz biz. İmamoğlu dese İmamoğlu. Ama AK Parti'den yana değiliz yani. Memnun değiliz yani. Halk olarak, vatandaş olarak yani çok şeyleri var yani. Eksikleri var, hataları var yani. Yani diyeceklerim bu yani. Başak Demirtaş mı diyoruz? Sayaç. Evet aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba hocam. Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Bence Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu deriz? Yani tam bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu gene de baya bir şey yaptı yani. İstanbul için baya bir ön sürü yaptı yani. Yani daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Evet, daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba abiler. Belediye seçimlerinde, İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. İmamoğlu. Kesinlikle. Neden İmamoğlu? Beğeniyorum onun çalışmalarını onun için. Dürüstlüğünü. O açıdan onun için İmamoğlu'na vereceğim oyunu. Siz ne dersiniz abi? Ben çocukluk arkadaşım benim. Birbirimizi bu konularda ezmeyeceğimizi çok iyi bildiğim için ben de AK Partiliyim, açık söylüyorum. Siz Murat Kurum diyorsunuz. Öyle vereceğim. Murat Kurum'a vereceğim. Evet. Böyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum deriz. Neden Murat Kurum deriz? Murat Kurum daha iyi. Daha iyi, daha çok hizmet edeceğine Aynen. inanıyoruz herhalde. Aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Başak Demirtaş. Hangi adayı. TV? Halk ne diyor? Halk ne diyor? Ekrem İmamoğlu. Ben burada yaşamıyorum ama bence Ekrem İmamoğlu. Siz ne dersiniz? Ya ben AK Partiliyim. O yüzden Murat dedim. Murat Kurum diyorsunuz. Merhabalar abiler. İstanbul belediye seçimlerinde sizce kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Karar veremedik ki daha şu anda. Kararsız. Aşamadayız şu anda. Karar aşaması. Siz ne dersiniz abi? Aynı biri. Aynı sen de. Aynı abi. 3 kararsız geldi. Sıkıntı bir durum var yani. Emeklilikte biraz az geldi bizi şu anda. Bakalım bir karar vereceğiz. Pardon. Emeklilik az geldi. Evet, evet. Teşekkür ederiz abiler. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Merhaba abla. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Valla hayırlısı olsun. Ben şu an nasıl söyleyeyim ki bunu? Tabii paylaşma. Rabbim yani hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin. Diyecek bir şeyim yok. Yani gözleminiz yok mudur? Kararsız mıyız? Yani hala? Kağıthane'de büyük bir gelişme oldu. Ben Kağıthane için konuşayım. Fikrimi söylemem gerekirse. Kağıthane çok güzel, hani bağ, bahçe, işte sosyal alanlar falan, hani çok iyi geldi bize. Hani başkanımızdan da şu an memnunuz. Yani ama İstanbul genelinde şu anki durum pek iç açıcı gelmiyor bana, ama bir şey diyemeyeceğim. Ne düşünüyoruz? İstanbul belediye seçiminde sizce hangi tarafa vermeliyiz oyumuzu? Ya İstanbul iyi olmalı ya. İyi, daha da iyi olacağını düşünüyorum ama yani AK Parti diyoruz. AK Parti, Murat Kurum. Evet, Murat Kurum. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Vallahi çalışmalarından memnunuz o yüzden. Daha iyi çalıştı. Aha, evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belediyecilik anlamında bir mesaj göndermek istediğiniz bir durum. Yani bizim haddimize değil yani herkes kendi işini yapacak. Yok şey gibi mesela bir vatandaş olarak ben burada bir problem görüyorum, bunun düzeltilmesi gerekiyor dediğiniz Ya bir şey bizim var. gördüğümüz problemleri düzelteceklerini zannetmiyorum. Onlar kendi gördüklerini yapıyorlar yani genelde. Teşekkür ederim. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye Vallahi soruyoruz. Murat Bey'e vereceğim ben. Murat Bey Hı hı. deriz. Neden Murat Bey deriz? Valla ben yıllardır AKP ile uğraştığım için AKP ve MHP onlar bana biraz daha sıcak geliyor. O yüzden. Anladım. Daha çok inanıyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin. Burada arkadaşlar var. Merhabalar. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu deriz? Yani CHP kökenliyiz biz. O yüzden o İmamoğlu diyorum. Görüşlerimizi daha çok Görüşlerimize daha uygun olduğu için İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Rica Sağ ederim. olun. Siz ne dersiniz? Yayınlanıyor mu bu? Tabii. Ben kimseye oy vermiyorum kardeşim. Kimseye. Verecek adam yok çünkü. Bunu yayınlayın ama, tamam mı? Tabii, tabii. Kim verecek adam yok. Neden öyle olduğunu Ya soydu sovana çevirdi ülkeyi. İkincisi, insanların durumu berbat. Ekonomi desen İstanbul'da almış başını gidiyor. 17 milyar maaş, 15 milyar kira. İnsanlar ne yapsın? Sonra suç işliyorlar. Cezaevi tıktım doldu. Hani belediye başkanısın ama bir şey yaptığın yok. Olmuyor yani böyle. Vermiyorum. Hak edecek biri gelsin, başa vereceğim. Namus sözüm, şerefim olsun, vereceğim. Ama bunlar çalıyor, çırpıyor kardeşim. Benim adım da Ozan Tekinoğlu, beni bul. Tamam mı? Yayınlıyorsan. Peki hayalimizdeki aday nasıl biridir?
Ya Hazreti Ömer gibi bir aday. Anladın mı? Hazreti Ömer gibi adalet sağlayan bir adaydır. Onun gibi bir adam gelsin. Her türlü canım feda uğruna da ölürüm yani. Teşekkür ederiz. Rica Çok ederim. sağ olun. İyi günler diliyoruz. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Tabii ki adamı vereceğim. İmamoğlu'na vereceğim. Kime vereceğim? İmamoğlu'na vereceğim. Tabii ki. Peki neden İmamoğlu'na Adam vermeliyiz? adam gibi adam, düzgün adam. Yani burada seyircilerimiz de var, izliyorlar bizi. Tamam, izlesinler. Benim bir Yani sıkıntım yok. neden olduğunu açıklarsak vermeliyiz düzgün adam. diyorum ya. O Yani insanların hırsız- da fikirleri de hırsız değişebilir, değil. belki sizin fikriniz. Hırsız değil. Düzgün çalıştığı O yeter. Kategori yeter. Hırsız değil. Bu yeter. Ben adamdan eminim diyorsun. O kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belediyede işte şöyle bir problem var, bunun halledilmesi gerekir gibi, belediyecilik anlamında yol olur vesaire olur. Mesela ben Olursa. bak Kağıthane'de mevcut başkana vereceğim oyu. Ama Büyükşehir'de İmamoğlu'na. Buradaki belediye başkanından memnunsunuz Tabii, ama tabii ki. İstanbul'da İmamoğlu'ndan Tabii. memnunuz. Tamamdır. Çok teşekkür Şimdi- ederiz. Sağ olun. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Murat Kurum'dur benim Murat için Kurum. tabii. Neden Murat Kurum deriz? Yani şöyle söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu bayağıdır zaten İstanbul'un başında. Benim için Murat Kurum artık yenilik olması lazım her şey için tabii. O yüzden Murat Kurum'u istiyorum ben de. Bence iyi şeyler yapacağını çok iyi düşünüyorum. Peki belediyecilik anlamında İstanbul'da gördüğünüz hata, kusur, böyle bunun düzeltilmesi gerekir, belediye tarafından yapılması gerekir dediğiniz bir şey var mı? Bu minibüs hatları olsun, otobüs hatları olsun biraz çok geç oluyor. Bazı insanlar sabah işe giderken çok sıkıntı çekiyor. Bunları çok yaşadık zaten. Kendim için de söylüyorum. Onları gördüğüm için yani bunlar çok sıkıntı yaşıyor. Bunlar için üzerine durulsa daha iyi olur benim için. Tek sıkıntı bu benim için. Diğerleri için güzel işler başardı ama dediğim gibi bir yenilik lazım İstanbul için. O yüzden Murat Kurum'u istiyorum ben de. Teşekkür ederiz. Sağ ol değerli görüşlerin için. Sokaktan bir tane şuradan köpeğe çevir. Kredi borcu vardır. Ya yemek almak için, ya kıyafet almak için, ya telefon almak için herkes borçlanıyor. Bir şey yapmıyor. Maaş hiçbir şey etmiyor ki abi. Asgari ücret adamın. 17 bin liraya bir tane telefon alabiliyor mu? Alsa adamın ne kamerası güzel oluyor. Kıyafet alsa dandirik alıyor. Yurt dışına baktığımızda herkesin kıyafeti güzel. Telefonu 10 numara. Adamlar ekstra bir efor sarf etmiyor. Yani ne yapıyorlar ki? Çalışıyorlar. Emeğinin karşılığını alıyorlar. Anlamıyorum fazla. Yaş kaç? 17 abi. 17. 17 yaşındayım ama bak şöyle bir durum var. Hem ülkemizle alakalı hem de İstanbul'la alakalı biraz konuşmak istiyorum. Hem de biraz Z kuşağıyım. Bazı haklarım var, doğru mu abi, kendime göre? Şimdi abi nasıl söyleyeyim sana? Bir yere gidiyorsun, bir kız arkadaşını alıyorsun, bir mekan yiyorsun bak. Hemen tabela şurada abi. Bir yarım ekmek ne kadar olmuş? 60 milyon olmuş abi. Şu anda asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Ben bunu her gün yesem bir öğün 60 ne kadar yapar? Toplamda 8-9 bin lira arası civarında bir şey yapıyor. Yanında içecek falan. Abi şimdi şöyle bir durum var. Ben aileme mi yardım edeceğim? Ben okul mu okuyacağım? Ben telefon mu alacağım? Ben kendime kıyafet mi alacağım? İşte ben kız arkadaşımla gezecek miyim? Ben ne yapacağım abi? Bana bunu biri açıklamasını yapsın. Bak ben gerçekten bazı haklarımı istiyorum, anladın mı abi? Yani nasıl söyleyeyim sana? Şu an ben 17 yaşındayım. Kurilik yapıyorum ama hiç isteyerek yapmıyorum abi. Neden biliyor musun? Soğuğu var. Karı var, çamuru var, kazası var, belası var. İşte kaza yaptım, yoğun bakımda yattım. Böyle durumlar oldu 16 yaşında. 15 yaşından beri kurilik yapıyorum. Okulumu bıraktım. Niye? Aileme yardımcı olayım. Kendi biraz işte çıkarlarım için, yani nasıl söyleyeyim sana, gezmek için biraz finansal rahatlığım olsun diye, ama yine olmadı. Borçlarım var şimdi. Daha çok borcum var. Neden? Aileme, anneme, babama sahip çıkabilmek için. Hep bunlardan dolayı ötürü biraz sıkıntımız var. O yüzden ben yani Allah'a devrettim artık. Bunu bize yapanlara da ben hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum abi. Bir sene önce o malum partiyi tutuyordum. Sokaklara da döküldük yani sevdiğimiz için. Şimdi öyle hayırlısı olsun diyorum yani. Yani kim bize yardımcı olacaksa, Allah bize kimi gönderecekse o gelsin. Ama gerçekten Allah korkusu olan biri gelsin yani. Teşekkür ederim. Tamamdır abi. İnşallah takipçiniz olacağız. Teşekkür ederiz. Hepsi Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz, sağ ol. Ben diyorum ki İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz? Gençler olarak yaşıyorsunuz İstanbul'da. Mevlüt Öztekin'e vermeliyiz abi. Mevlüt Öztekin. Evet. Ama aday mı? Ben Adaylığını açıkladı tamam mı? ben Cumhurbaşkanlığında bile Mevlüt Öztekin'e oy vereceğim abi. Murat Kurum. Oylar AK Parti'ye. Oylar bana oğlum. Bak mesela görüyor musun abi, belediyemiz çalışıyor. Allah razı olsun. Mevlüt Öztekin buraya gelmeden önce Fazlı Kılıç vardı. Fazlı Kılıç döneminde Kağıthane, bak şimdi buradan çıktığın zaman Kağıthane Meydanı'na git. Otopark da orası abi. Her yer toz duman. Kahvenin ön tarafı full otoparkta, anladın mı? Araba geliyordu çekiyordu. Ondan sonra Mevlüt Öztekin geldi, metro tarafı inşa edildi. Ondan sonra otopark olan yer bahçeye döndürüldü, her şey, anladın mı? Gelişti yani, o tarafa yapıldı. Metronun orada yine bir millet bahçesi gibi bir yer var. Çok gelişti abi Kağıthane Mevlüt Öztekin geldikten sonra. Abi bunlar... Problem yok mu buralarda hiç gördüğünüz? Abi şöyle saat akşam 10'dan sonra gel burada bir röportaj yap.
Akşam ondan sonra çok sıkıntı şeyler oluyor abi. Mesela söyle anlat bakalım bilelim burada ne oluyor? Abi anlatmak olmaz ya, yaşamak daha İnsanlar da düzgün. bilsin buradan. İnsanlar. Şeyimiz var, izleyenler bilsin ne oluyor? Abi burada dediğim akşam? gibi yani kağıthane biraz daha gündüzleri çok böyle elit duruyor. İnsanlar geziyor, oturuyor, sohbet ediyor. Akşam ondan sonra çok sıkıntıya dönüyor abi. Piyasacılar çıkıyor abi ortaya. Her şey. İllegal şeyler mi oluyor? Dönüyor abi, bir ton şey dönüyor. Sıkıntı ama. Aslında bu çözülmesi gereken bir mesele yani. Çözülmesi gereken bir şey de abi, zamanında bu olayların başlamasının sebebinin içinde de devlet var. Ben konuşmak istemiyorum, cezaevine girmeyi sevmiyorum. Ama bu işin içinde de ilk başta devlet vardı şimdi yani. o tarafa bu tarafa saldırmadan yaparsak hiçbir problem çıkmaz. Burada böyle bir problem var dersek o problem çözülür. Doğru ama abi bunu zaten devlet biliyor. Bak şimdi buraya bak, 1,5 dakikada bir polis geçiyor, 2 ekip polis geçiyor. Otur şu kağıthane meydanı, 1,5 dakikada bir polis geçiyor abi. Her yerde polisler var mesela. Birkaç olay oldu, ondan sonra buralar çok düzelmeye başladı abi polislerden. Polisler çok ilgilenmeye başladı, Allah razı olsun. Toparlanıyor yani. Toparlanıyor abi. Şimdi mi soruyorum? Kağıthane'de Kağıthane bir sıkıntı sokaklarından var mı? Röportaj yapıyoruz işte. Abi- Bir derdin var mı? Bir derdimiz yok. Kağıthane 10 numara. İşte akşam arkadaşın dediği gibi ondan sonra insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Böyle yani Kağıthane 10 numara. Ve Kağıthane abi biraz daha dediğim gibi sana. Saat 10'dan önceki kısım çok elit. Ondan sonraki kısım biraz sıkıntıya düşüyor. Ondan sonra insanlar dışarı çıkmamaya başlıyor yani. Saat 10'dan sonra Kağıthane meydana baktığın zaman bomboş oluyor abi. Kağıthane meydanda bir kişi bulamazsın. Texas'a dönüyor diyorsun. Ben öyle demiyorum da abi, sen nasıl anlıyorsun öyle anla. Ben çok konuşmayayım. Texas'tan daha kötü oluyor abi burası. Blurluyorum yüzünü. Şöyle söyleyeyim Bulurla sana. fark etmiyor abi. Kalsın mı? Kalsın, Kalsın. bir şey olmaz abi. Hatıra olur senin Hatıra için. olur. Sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. 2023 yılında İstanbul'da suç oranlarına baktığın zaman Kağıthane şu an 1. sırada. Esenyurt'u falan her yeri geçti. Beylikdüzü'nü. Ya ben sana onu söyleyeyim, sen oradan anla ne olduğunu. Peki nasıl düzelir? Fikrin var mı bu konuda? Nasıl düzelir abi? Belediye başkanı baron olursa düzelir bence abi. Belediye değil de abi bu. Belki ileride olur neden olmaz? Düzelir mi bilmem. Avukat olacak abi. Bu düzelmez abi, bunun sonu yok. Yani. Düzelecek Bir bakımdan şey da değil öyle. abi. Beklentimiz sizlerden. Ben savcı olacağım abi zaten büyüyünce, Allah izin verirse. O da avukatım olacak benim. Yalan Sizler söylüyor yapacağız, abi. bizler yapacağız. Yalan Yani söylüyor. İnşallah bizler düzelteceğiz. Kimya geldin değil mi sen? Bu da mühendis abi. Abi daha geçen gün silah yakalandı. Daha geçen gün uyuşturucunun dosya açıldı. Hepsi yalan konuşuyor. ama o silah yakalattı abi. Merhaba abi. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyorum. Üçüne de vermeyi düşünmüyorum. Hayalimizdeki aday nasıl biri peki? Bunlardan daha iyisi olduğu kesin. Anladım. Çok Yani iyi. şu anki çalışmıyor diye gidip de AK Parti'ye ya da bir başka partiye vermenin de bir manası yok yani. Şu anki çalışmıyor, AK Parti'nin de gelip yapacağı belli zaten. Peki gördüğünüz böyle belediyecilik anlamında sıkıntılı olan, etrafta şunun düzeltilmesi gerekir dediğiniz bir şey var mı? Yani ben burada yaşamıyorum. Buradaki yaşayan halka sorsan daha iyi Kağıthane Genel açısından. İstanbul olarak soruyorum aslında. Yani Genel İstanbul olarak. Yani çok da bir fikrim yok açıkçası yönetimle alakalı ama baktığın zaman genel olarak halk Ekrem İmamoğlu'ndan da memnun değil. AK Parti geldiği zaman ondan da memnun kalacağını zannetmiyorum yani. Yani kararsız mı diye. Oy kullanmayacağım muhtemelen, öyle görünüyor. Yani bu üç adaya da vermeyeceğim kesin. Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Merhabalar abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Şu an düşünmüyorum ben. Murat Kurum olabilir. Neden Murat Kurum deriz? Onu deneyelim. Ona daha çok inanıyorum. Aynen. Teşekkür ederiz. Rica Sağ olun. ederim. Belediye seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Kime Abi, oy vermeliyiz Murat sence? Kurum'a vereceğim abi. Neden Murat Kurum deriz? Abi İmamoğlu görüyoruz abi yaptıklarını. İstanbul hakkında hani çok konuştu da boş konuştu abi. O kadar vaat verdi, hiçbir şey yapmadı. Abi şu kardeşimiz metrolara biniyor. Geçen bir saat, yarım saat metroda kaldı abi. Metro almıyor, ulaşım yok abi. Ben İstanbul Sarıyer tarafında oturuyorum abi. Abi otobüslere binemiyor çocuklar ya. Vallahi hep full. Otobüs saatleri de az. Hani şunlara el atmıyor diyor, ulaşımda çağıracağız. Hiçbir şey yaptığı yok abi. Sen ne dersin abi? Konuşmak ister misin? İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Yani ben Murat Kurum'a vereceğim. Neden diye sorsak? Yani 5 yılda olanları en azından ben görebiliyorum. Birçok insan da görebiliyor diye tahmin ediyorum. İstanbul için hayırlısı olsun tabii ki. Şöyle de bir derdim de yok yani. Hani İstanbul'un trafiği bitecek, Murat Kurum gelince şöyle olacak böyle olacak değil ama şahit olduğum birçok fazla olay var. Yani en basit örneği şu, anlatmak ne kadar doğru olur bilmiyorum, yayınlayabilir misin ama taksi plakalı taksilere kamera takılıyor mesela. Benim 3 tane kameraya ben 12.000 verirken bir tane taksi plakası, benim taksi plakam yok bu arada, 24.000 liraya 23.000 liraya takılıyormuş ve bu zaruri yani. Takmazsan plakanı bağlıyorlar. Bunun bana mantıklı bir açıklaması yapılamaz. Bunun gibi birçok şey daha biliyorum ama dediğim gibi hakkımızda hayırlısı olsun.
İnşallah İstanbul'da yaşayan insanlar için hayırlısı olur. Ama benim gönlüm Murat Kurum'dan yana. Daha önce çok büyük yüksek yerlerde de görev aldığı için ona da güvenim İslam. Hem de genç. Bundan önce Binali Yıldırım'ın seçilmemesi, ben Binali Yıldırım'a verdim ama seçilmemesi çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Artık birçok konuyu birçok yerde görev almıştı. Yaşlanmıştı belki ama Murat Kurum genç, dinamik bir insan. Daha önce çok yukarılarda görev yapmış olduğu için tecrübesinden yararlanacağımızı düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Peki belediyecilik anlamında, İstanbul belediyeciliği anlamında gördüğünüz bir hata, bir problem, şunun düzeltilmesi gerekir dediğiniz bir şey var mı? Yani şu düzeltilir diye dediğim aslında... Aslında burada adaylarımız var. Yani elbet adaylar da bu videoyu izleyecek. Hı hı. Ve dönecekler, hani sizin derdinizi çözmeye çalışacaklar Tabii. ki oyunuzu alabilsinler. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela ben evliyim. Bir tane de çocuğum var. Muhafazakar da bir aileyim ben. Benim eşim mesela metrobüste ben hayatta kullanmasına müsaade etmiyorum. Onun da sebebi şu. Yok metrobüslerde sapıklık oluyor, şu oluyor, bu oluyor değil. Japonya gibi bir ülkede, İslamiyet'in olmadığı bir ülkede pembe metrobüs diye bir şey var mesela. Sadece kadınlar binebiliyor buna. Rahat rahat hareket ediyorlar. Eşim kapalı diye demiyorum. Açık kadın da rahatsız oluyordur bunun. Ama o kadın çalıştığı için metrobüsü kullanmak zorunda. Yıllardır bunu hep söylüyorum. Yani pembe metrobüs gibi sadece kadınların kullanabileceği bir metrobüs yapsalar, erkekler bir şekilde zaten birbirleriyle yolculuk yapabilirler ama kadınlar erkeklerin yanında eziliyorlar, sıkışıyorlar. Herkes kültürlü insan değil, yani karşısındaki insanı düşünmüyor, empati yapmıyor. En azından başa gelen insan kadınlarımıza, onlar daha rahat yolculuk yapsın, daha rahat işlerine gidip gelsinler diye bir imkan sağlarsa bence çok güzel olur. Hem de Müslüman bir ülke olduğumuz için çok da doğru bir yaklaşım olur bence. Yani bu CHP'li de olsa, AK Partili de olsa bunu bence düşünüp insan kadın olduğu için, daha az rahatsız olması gerektiği için bunu kesinlikle yapmalı bence yani. Teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Geçen seçimde İmamoğlu'na verdik. Murat Kurum'u gerçekten beğeniyorum. Bakanlığında da çalışkan bir adam. Yani yerel seçim olduğu için biz hizmete bakıyorum. Ben şahsım hizmet yani. Ben İmamoğlu'nun verdiği vaatlere baktım. Yani hiçbir büyük projesi yok yani. Benim Nurtepe'de oturuyorum. Nurtepe'de bir metronun şeyini, sadece camını, emin ol 5 ay sürdü ya. Ya bir cam ya yaptıracaksın işte yağmur girmesin. Tamam güzel bir proje ama yap yani bunu bir ayda yapılacak işi 5-6 ay böyle kermekeş oluyor bilmem ne insanlar gelip geçiyor. Yani tamam bazı şeyleri yaptım mesela. Ev hanımlarına, çocuklara, kreşlere falan onları takip ediyor. Onları yaptım mesela. Gene şeyleri devam ettirdi. Yetim, öksüz bilmem ne vesaire okul şeylerini falan bankalardan, ATM'lerden verdi. Onları yaptı ama proje olarak büyük projelerde göremedim yani. Bize o isterken şey dedi yani bunları yapacağım dedi. Söz verdi ama yok yani göremediğim için Murat Kurum'u da beğendiğim için yani şey olarak yani hizmet yapacağına inandığım için Murat Kurum diyorum yani. Teşekkür ederiz değerli görüşleriniz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyorum. Kime oy vermeliyiz? Güzel soru. Şimdi Murat Kurum daha önce hangi departmanda görev yaptığını hepimiz biliyoruz. Onun yaptıklarını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla şimdi o departmandan çıkıp burada belediye başkanlığı yapması bana göre doğru değil. AK Parti'nin çıkaracağı başka bir aday kalmadığı için ve artı pozitif bir kişi olduğu için bence ona aday gösterdiler. Ama AK Parti'nin orayın yerine Murat Kurum değil de başka birisini koysaydı yine AK Partililer isim bazlı, proje bazlı değil yine oy verirlerdi. Ben şahsen Murat Kurum'a oy vermem. İmamoğlu'na da oy vermem. Bunun da sebebi şu: icraatlarıyla, konuştuklarıyla, yaptıklarıyla arasında dağlar kadar fark var. Yani bizim konuşan adama değil icraat yapan adama ihtiyacımız var. Örneğin Mansur Yavaş. Mansur Yavaş İstanbul'da değil, Ankara'da değil Cumhurbaşkanı aday olsun, kazanır ve her partiden oy alır. Bilmiyorum, düşüncelerim bu şekilde. Aklınızda şu anki 3 aday arasından herhangi biri var mıdır? İmamoğlu ağır basıyor. Ankete İmamoğlu diye mi? Evet, İmamoğlu diye düşelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Başak Demirtaş. Neden Başak Demirtaş deriz? Ya biz ona uygun görüyoruz biz. Hani Kürt olduğumuz için hani ona vermek istiyoruz biz. Daha yatkın görüşleriniz Aynen. herhalde. Aynen, daha uygun. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Bir derdin tasan var mı? Dillendirmek istediğin bir şey. Yok abi, çok satıyorlar, o satışları bitirsinler. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ben mi? Vallahi AK Parti vermeyeceğim, kime verirsem veririm artık. Ben CHP düşünüyorum ya bu sefer. Ekrem İmamoğlu. Aynen Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu deriz? Değişim zamanı lazım. AK Parti'nin artık gitmesi lazım. Peki gördüğünüz belediyecilik anlamında problem var dediğiniz şeyler var mı? Kağıthane Belediyesi'nde sıkıntı yok ama genel anlamda İstanbul'da sıkıntı yok. Memnunuz yani genel olarak. Ama burada da sıkıntı yok ama AK Parti gelmez. İstemiyoruz artık yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz.
Neresi? Hataylıyım abi, ben Hataylısın. buradayım. Deprem nasıldı? Çok şükür geçti Geçmiş abi, olsun. ne yapalım abi. Orada eyvallah. mıydın depremde? Sağ olasın abi, eyvallah. Teşekkür ettim abi, kolay Geçmiş gelsin. olsun. Merhaba. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz? Ya biz Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Neden Murat Kurum deriz? En basitinden şöyle söyleyeyim size. Kar yağdığı zaman çok mağdur oldu. Özellikle de hani Hadımköy tarafındaki insanlar, yollar kapandı vesaire. Yani benim hafızamda kalan en büyük nokta o İstanbul'la alakalı. Bu yeterli benim için. Bence de. Teşekkürler, sağ olun. Merhabalar. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. CHP'ye. CHP, Ekrem İmamoğlu diyorsunuz. Evet. Neden Ekrem İmamoğlu deriz? Yani ben onu savunuyorum. Daha mı yatkın düşünceler? Evet, düşüncelerim. Sol görüşlü olduğum için Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyorum. Peki gördüğünüz İstanbul'da belediyecilik anlamında çözülmesi gerekir dediğiniz bir problem var mı? Yani çok sorun var. Otobüsler çok geç geliyor, saatlerinde gelmiyor. Yani Kağıthane için böyle. Başka şu an aklıma gelmiyor. O otobüs büyük Ama bir çok, problem. evet. Saatlerin daha mı sıklaştırılması gerekiyor? Sıkılaştırılması, düzenli olması lazım. Yani çok sorun var da şu an aklıma gelmiyor. Teşekkür ederiz. günler. İyi günler. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz Ben diye soruyoruz. Zafer Partisi. Zafer Aziz Partisi. Mahmutoğlu. Kara Mahmutoğlu. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye Aleviyim soruyoruz. baba, CHP. Ekrem İmamoğlu mu? Aynen solcu. Neden Ekrem İmamoğlu deriz? Neden mi? Çünkü adam seviyor yani, sadakatle yaklaşıyor. Selam verirken. Öbürleri öyle değil, böyle. Değil mi? Başka var mı sormak istediğiniz? Belediyecilik anlamında İstanbul'da gördüğünüz bir problem var mıdır? Bunun düzelmesi gerekir, bunun değişmesi gerekir dediğiniz bir şey. Sence kanka yok mu, var mı? Bence var. Değil Ama mi? yani zaten dert dediğimiz şey bitmez. Ama şöyle bir şey var. En azı indirgememiz gerekir. Yani belediye başkanına sonuçta bir oy vereceğiz ve bize belli başlı vaatlerle gelecek. Aslında senin için hangi vaat tutulmalı ki benim oyumu alabilir bu adam diyorsun. Yani sonuç olarak bu adamın bize bir vaat vermesi gerekiyor ve bu vaati karşıladığında oyumuzu alabilmesi gerekiyor. Yani tabii ki de, yani dediğim gibi şöyle söyleyeyim. Niye öyle? Çünkü sabah kalkıyorsun değil mi? Poğaça falan alıyorsun, bir sigara alıyorsun, 100 liran gitti değil mi? Önceden öyle miydi? Değildi değil mi? Güzeldi. Şimdi öyle bir şey yok. Gitti yani. Bence CHP'nin gelmesi daha çok güzel olur. Niye? Daha güzel şeyler olur. Bak metrobüs hattı, şu bu. Tabak partiye verenler işte o zengin insanlar. Yani onun parasını yiyen insanlar. Doğru mu? Doğru. Ben söylüyorum yani açıkçası. Yayınlayın. Ne varsa söyle baba, ben açıklayayım. Yani problem olarak gördüğüm bir şey var mıdır? Mesela örnek veriyorum, bazı vatandaşlarımız diyor ki işte taksiler yeterli değil. Bazı vatandaşlar diyor ki otobüsler yeterli değil. Yeteri kadar geçmiyor. Çok bekliyoruz diyenler var. Kimisi diyor ki metrobüsler çok kalabalık. Herkesin bir derdi var. Senin de dillendirmek istediğin bir dert var mı bu şekilde? Yani tabii ki de şöyle bir şey söyleyeyim ben. Arabama binemedim, yani trafik olduğu için metrobüste geldim. Neden? Yani takside fazla yok, adam zencilere duruyor. Yani Türk insanlarına şey yapmıyor, metrobüs hattı. İyi de yani dolmuş hatlara daha önemli. Yani ard arda gelmesi lazım değil mi? Çok kalabalık oldu değil mi İstanbul? Yani eskiden de kalabalıktı ama şu anda çok kalabalık olduğu için yani hep problem var. Yabancılar aldı şunu ama yine gönderiyorlar. Göndermeleri lazım. Yani kimlikleri de tutmayacak. Yani burada yabancı elit insan olması lazım bence. Yani garibanın burada olmaması lazım. Çünkü yani ben geçenlerde şahit oldum da yani işte kıza laf atıyorlardı yabancılar. Ne yapmak lazım? Yani doğru mu? Yani öyle yani. Benim diyecek başka bir şeyim yok. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli teşekkür ederim. görüşlerin için. Beyefendi iyi günler, kolay gelsin. İyi günler, sağ olun. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu değil. Murat Kurum, niye? Şehircilik düzenini daha iyi yapacağını düşünüyorum. Hani şu an zaten bakıldım mı son seçimden bu yana Ekrem'in yapmış olduğu bir şey yok. Hani yapmış olduğu, bunu siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Yani şu an yani depremden korunmak için, tabii depremden Allah'ın izin verdiği sürece korunabilirsin de. Yani daha iyi düzeni kurabilmek için, daha iyi zayiatı düşürebilmek için şu an bir şehircilik planına ihtiyacımız var. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun öyle bir şehircilikle bir alakası yok. Niye alakası yok? Şu an onun hayalleri farklı. Onun şu an hayalleri Cumhurbaşkanlık, işte daha yukarılar hayalleri. Şu an onun İstanbul Belediye ile ilgili bir hayali yok. Sadece belli bir basamağa çıkabilmek için belli bir yerlere adım atılması gerekiyordu. Ekrem Başkanımız da şu an belli adımları attı. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyor ama yani insanların sırtına basıp da yukarı çıktığın anda o insanlar bir gün çekilecek, etrafta aşağı düşmen daha hızlı olur. Yani benim düşüncem bu. Yani görüşümde Murat Kurum olduğuna kanaat getiriyorum yani.
Yani dürüstlüğüyle şeyle iyi bir adam. Yani zaten tipine de baktım mı iyi. Mesela Kağıthane Belediye Başkanı mesela yani hiç sevmeyen buradaki insanlar bile AK Parti'yi diyeyim, AKP'yi diyeyim, CHP'yi diyeyim hiç sevmeyen adam bile bugün buranın belediye başkanına oy veriyor. Niye? Adamın gerçekten samimiyetine inanıyor. Çünkü çalıştığını görüyor. Bak yani adamın çalıştığını insanların birilerinin söylemesine gerek yok. Zaten her şey ortada. Hani hiç kimseye burada çevirdiğin 10 kişiden 9'u HDP'li de olsa adam buradaki adam oy atıyor. Çünkü adamın yaptığı hizmeti görüyor. Biz de yani şu anki yapılan hizmeti de gördük. Bundan sonraki yapılan hizmeti de düşünüyoruz yani nasıl bir şey olacağını tahmin edebiliyoruz yani. Çok teşekkür Eyvallah, ederiz rica ederim. görüşleriniz için. İstanbul'da belediyecilik anlamında şunun düzeltilmesi gerekir dediğiniz bir problem var mı? Tabii ki İnsanların ilk başta trafik sorunu var. Sadece şu hani ülkede mesela ben dün şeyden geldim. Suudi Arabistan'dan geldim Umre'den. Dün geldim öyle. İstanbul'un içine girdiğim anda gaflet çöktü bana. Niye? Trafik, park yeri sorunu, trafik sorunları. İlk başta çözülmesi gereken trafik deprem şeyinden sonraki şey trafik sorunu. Trafik sorunu ülke yani İstanbul'umuzda nüfus gittikçe artıyor. Yani şu trafik sorunu bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Buradan ben Gayrettepe'ye şantiyelerim var. Oraya bugün 45 dakikada 1 saatte gidiyorum. Hani gelirken 1 saatte 2 saat. Oysa ki ben buradan bugün örnek vereyim. Şu arka yoldan Şile'ye yine 1 saatte gidiyorum. Buradan 6 kilometreye de 1 saatte gidiyorum. Yani İstanbul trafiğinin bir an önce çözülmesi gerekiyor. En başta temel sorunlarımızdan bir tanesi bu. Murat Kurum çözer diyor. Tabii ki Murat Kurum'u bu şeyi çözeceğine inanıyorum. Ya ben şimdi sana hanıma dedim ki sen Ekrem'e oy at. Oy atmadım o sene, kullanmadım. Yani biraz farklı bir sebeplerden düşüncem böyle biraz daha karamsardı. Hanıma dedim sen Ekrem'e at. Bundan sonraki yıl Ekrem değil. Ekrem'in başka bir şeyleri var, düşünceleri var. Yani onun hangi düşünceler olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda gitmeye çalışıyor ama farklı bir şekilde. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başladı. Başbakanlıkta, Cumhurbaşkanlıkta işte şu an kitlelere hitap etmeye çalışıyor da yani ben bugün nasıl Filistin, şöyle söyleyeyim biraz daha açık konuşayım. Filistin'in Cumhurbaşkanlığının bir Yahudinin yetiştirdiğine inanıyorsam bugün ben ya da Selman'ın, Suudi Arabistan'ın kralının, Selman'ın bir Yahudi tarafından yetiştirildiğine inanıyorsam ben bugün Ekrem'in de bir Yahudi tarafından yapılan bir propaganda olduğunu düşünüyorum. Yani bunu ben rahatça konuşabilirim. Çünkü Ekrem Başkan'ın dediği gibi yani Ekrem Başkan 2 gün sonra Cumhurbaşkanı olur benim bu röportajım yine gündeme gelir ama bugün bizlere basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğünü bize sunuyor. O zaman da bu özgürlüklerimin arasında bunun da olacağını düşünüyorum yani. Durum böyle. Çok teşekkür ederiz Rica değerli görüşleriniz için. Rica ederim, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Her şey ortada zaten. Yani ekonomi de ortada. Her şey ortada şu an. Yani düşüncelerim böyle ekonomi ortada. Yani çok önde değiliz. Çok gerideyiz ekonomi. Yani tuttuğumuz tarafın da eleştirilerini yapmak zorundayız. Ben bugün örnek vereyim bir takım olarak Galatasaraylıyım. Ben bugün Galatasaray'ımın defansını, orta sahasını eleştirebilirim. Niye? Ben şeffaf olmam gerekiyor. Hani şey olduğumu bileyim. Ben bugün AK Parti'yi destekliyorum ama AK Parti'nin yanlışları yok mu? Kesinlikle var. Örnek vereyim senin benim yanlışlarım yok mu? Var. Eleştireceğiz ki yanlışlarımız ortaya çıksın. Ekonomi şu an çok kötü. Ben Suudi Arabistan'dan geliyorum. Oranın bizim 10 TL'miz oranın 1 riyali. 1000 liramız işte 100 riyali. Adamlar rahat bir şekilde şey yapabiliyorlar. Paramızın çok düşük olduğunu düşünüyorum. Her şeyin çok uçuk olduğunu düşünüyorum. Ekonomimiz kötü. Ona da söylemek istiyorum yani. Teşekkür ederiz değerli görüşler için. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba abiler. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Bir tane adam var. Murat Kurum. Neden Murat Kurum dediniz abi? İdeolüm, sevdiğim insan, çalışmaları deprem bölgesinde, medyatik değil, insanlarla iç içe. Yaptığını böbüre böbüre anlatmıyor. Yapılan işlerin en azından insanlara halka faydalı olduğunu zaten gösteriyor. Yani gören gözle kılavuz istemiyor. Benim için bu kadarı yeterli diyorsun. Yani. Teşekkür ederiz. Sen ne dersin abi? Kurum diyorum, arkadaşıma katılıyorum. Murat Söyle. Kurum'u al. Söylediklerine katılıyorum. Seviyorum kendisini de. Ekstra eklemeye gerek yok. Yok, arkadaşımın dediklerine. Abimiz yeterince açıkladı. Evet, aynen. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Merhaba abi. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Kuruma vereceğim. Neden Murat Kurum dedi? Ya neden Murat Kurum? Yaptıkları var belli. Yani İstanbul'da ne yapıldı? Hangi projeler yapıldı ki? Şu anda yani Kadir Topbaş'ın yaptığı gibi tamam yapmıştır. Ekrem İmamoğlu da yapmıştır bazı şeyler ama HDP ile birlikte olunca ben oy vermem. Bir antipati kazandı sizden. Yani hayır ben şimdi Başak Demirtaş belki daha en iyisini yapacak. Bilemediğimiz için bir şey diyemem ama Başak Demirtaş'ın kazanma şansı olmadığını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yani şimdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş kazandığı zaman mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Hiç mümkün değil. Ama iyi bir hanımefendi iş yapar ama şu anda bilmiyorum yani.
Peki belediyecilik anlamında şunun düzelmesi gerekir, burada böyle bir problem var dediğiniz bir şey var mı İstanbul'da? Vallahi halk otobüslerden şikayetçi. Duraklarda bir yığın beklemeler var. Ondan sonra otobüslerde arızaları, tamir tatilatları söylenti bu. Ben kendim rastlamadım. Halkın şikayeti olarak bunu dile getiriyorum. Şimdi bir İstanbul'a belediye başkanı olarak ben bildiğim bileli bir şu andaki Tayyip Erdoğan geldi. Bir de Kadir Topbaş geldi. Başka bir doğru dürüst bir belediye suları muları hepten bunlar yaptılar yani. Şimdi biz İstanbul'un nüfusu 5 milyondu. Teneke tabak balkonlarda su dolduruyorlardı. Şimdi İstanbul'un nüfusu 15-16 milyon oldu. Su kıtlığı çekmiyor kimse. Değil mi? Yani ben Yorum yapıyorsunuz yani. Ama yani bu burada. Benim otobüsüm geldi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Vallahi hiçbirine oy vermek istemiyorum. Tek derim hiçbirine oy vermeyeceğim. Siyaset davranım iyi değil. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde sence kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Kime oy vermesi herkesinki farklı ama bilemiyorum biraz. Bütün 3 adayın da işi zor. Özellikle favori olan ikisinin daha zor. Yani backgroundlarına, hinterlandlarına baktığınız vakit, mazelevellerine diyelim bizim dilimizde biraz farklı. Birinin olumsuzluğu, öbürünün şuyu buyu var. Hakikaten zor geçecek. Yani merak edilecek gibi bir şey. Hayır olacak inşallah. Evvel de onu dileyeceğiz. Çünkü burada yaşıyoruz. Hepimiz için bir seçim olacak. Kendi tercihimizi kendimize göre yapacağız. Merhabalar. İstanbul'da belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum deriz? Neden deriz? İmamoğlu'ndan pek memnun değiliz. Bir de Murat Kurum'u deneyeceğiz. İstanbul'da belediyecilik anlamında şöyle bir problem var. Bu düzeltilirse adaylar benim oyumu alır dediğiniz bir şey var mıdır? En önemlisi olan ulaşımla trafik. Daha iyi olabilir yani. Tamamdır. Teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun. Sizle konuşmadık mı biz daha önce? Konuşmadık mı sizle? Biz sizle konuştuk diye hatırlıyoruz ya. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz? Vallahi biz hiçbirine oy verme taraftarı değiliz açıkçası. İşin ciddiyetinden yana. Çünkü ülkede hiçbir güvenilir siyasetçi olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. Yani bence kimse de düşünmüyor ama mecburiyetten birine vermek zorundaysak da ona mecbur değiliz bence. O yüzden hiçbirine oy vermeyi düşünmüyoruz. Yani biz elini vicdanına koyup ülkenin geleceğini düşünen taraftayız yani öyle söyleyeyim. Peki belediyecilik anlamında şunu yaparsa birisi benim oyumu alır dediğim bir şey var mı? Mesela kimisi diyor ki taksi problemi çok büyük bir problem. Kimisi otobüslerin saatleri çok nadir. Ya vallahi herkesin derdi kendine özel de şimdi ben şahsen gelse örnek veriyorum deprem için bir önlem alsın benim için yeterli diyorum. Ama deprem için önlem aldığı zaman taksicilerin sorununu çözmüyorlar. Biz zaten deprem için gerekeni yaptık diyorlar. Aynı şekilde tam tersi olduğunda da bizim için zaten gerekeni yaptık diyecekler. Tüm sorunları çözmesin kökünden ama her soruna desin ki ya ben denedim arkadaşlar. Yani biz artık şey de istiyoruz. Ya ben denedim yapamadım diyen siyasetçi istiyorum. Şahsen ben yani. Hani kime sorsan zaten herkes bir şey yapıyor. Zamanında imar affı yapanlar şimdi ben yapmadım diyor yani şahsen. 30 bin insan öldü dediler. 130 bin insan öldü dediler. Yani o yüzden ben kimseye güvenmiyorum. Kimseye de oy vermek istemiyorum. Ne bileyim Allah sonumuzu hayır etsin yani. Kafamız karışık, çok karışık. Siz ne dersiniz? Valla ben siyaset fazla bilmiyorum da abi. Ben AK Parti, ben Murat Kurum abi ya. Net ya. Tamam. Siz ne dersiniz? Ben bir şey demiyorum abi. Valla hakkımızda hayırlısı olsun abi. Kim hizmet edecekse o gelsin yani. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben şunu bekliyorum dediğiniz bir şey var mı? Ya insanların zaten sorunları belli abi. Onları halletsinler yeter. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Murat Kurum diyor. Allah nasip ederse evet. Çok şey söylenir de neyse ben Murat Kurum diyeyim geçeyim fazla şeye girmeyeyim. Yani ben İstanbul'daki en büyük eksikliğin otopark sorunu olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi, özellikle bu bölgede çok ciddi bir otopark sıkıntısı var. İnsanlar yeri geldi birbirini öldürme aşamasında bir sıkıntısı var. Yani ben bu konuda hala bir eksiklik görüyorum. Yani daha fazla ağaçlık, daha fazla yeşillik alan İstanbulluları kazandırabilir diye düşünüyorum. Çünkü stres atmak için doğa vazgeçilmez bir nimet. Yani tabii ki de çok eksiklikleri var. Dediğim gibi umarım hayırlısı olur İstanbul seçimleri için İstanbul halkına. Çok teşekkür ederiz değerli görüşler için. Sağ olun.